Yapay zekaya basit bir matematik sorusu sorduğunuzda ne beklersiniz? Elbette tek bir doğru cevap değil mi? Peki ya size en gelişmiş 10 yapay zekanın bile bu konuda her zaman aynı fikirde olamadığını söylesem, Aydın Tiryaki'nin yaptığı bu ilginç deney, yapay zekanın tutarlılığına bakışımızı değiştirebilir. İşte bu soruşturmada izleyeceğimiz yol haritası. Mükemmel bir başlangıç yapacağız, sonra ilk anlaşmazlıklara tanık olacağız, hatta kuralları tamamen hiçe sayanları göreceğiz. Ve sonunda tüm bunların bizim için ne anlama geldiğine bakacağız. Hadi başlayalım. Nihai yapay zeka testi. Soruşturmamızın sahnesini hazırlıyoruz. Şimdi tüm bu deneyin merkezindeki soru şu. Matematik dediğimiz şey kesin sonuçlar üzerine kurulu değil mi? O zaman dünyanın en iyi 10 yapay zekasına aynı soruyu sorduğumuzda tek bir doğru cevap almamız gerekmez mi? Gelin bakalım bu varsayım ne kadar geçerliymiş. Deneyin kurgusu aslında çok zekice ve basit. İki adım var. Birincisi, yapay zeka modellerinden birine diyoruz ki bize karmaşık bir havuz problemi hazırla. İkinci adımda da o hazırlanan problemi alıp aralarında kendisinin de olduğu tam 10 farklı modele hadi bakalım çözün bunu diyoruz. Ve işte karşımızda şüphelilerimiz var. Listeye bir bakın. Google'dan Gemini, OpenAI'dan ChatGPT, Microsoft'tan Copilot, Meta'nın kendi yapay zekası. Yani sektörün bütün devleri burada. Bakalım bu ağır toplar aynı soru karşısında nasıl bir sınav verecek? Ve ilk vakamıza geçiyoruz. Gemini'nin mükemmel skoru. Başlangıç beklentileri karşılayacak mı? İşte masadaki ilk delilimiz Gemini'nin hazırladığı problem. Baktığımızda klasik bir havuz problemi. İki tank var, farklı hızlarda dolup boşalıyorlar. Yani dikkat gerektiren bir soru. Şimdi bu soruyu alıp diğer 9 modele de soruyoruz. Ve sonuçlar geliyor ve tam da beklediğimiz gibi. Bakın tabloya, 10 modelin 10'u da hiç istisnasız aynı cevabı vermiş. 5 saat. Harika, mükemmel bir uyum. 10 üzerinden 10. Bu ilk test sanki bize merak etmeyin, yapay zeka matematikte sapasağlam diyor. Belki de bu iş sandığımızdan daha kolay olacak diye düşünürken hikaye daha yeni başlıyor. İkinci vakamıza geldik. İlk anlaşmazlık. Bu sefer soruyu GPT hazırlıyor ve işte o mükemmel uyumda ilk çatlaklar burada beliriyor. ChatGPT'nin sorusu da yine bir havuzun dolma boşalma süresiyle ilgili. Yani ilkine oldukça benziyor. Peki sonuçlar, onlar da benzeyecek mi? İşte işlerin karıştığı yer tam da burası. 7 tane model yani çoğunluk 12 saat cevabında hemfikir. Ama durun bir dakika. Grok ve Küven 4 saat diyor. Perplexity ise iyice kafaları karıştırıp 6 saat 40 dakika gibi bambaşka bir sonuç bulmuş. Fikir birliği falan kalmadı ortada. İlk testteki o mükemmel tablo mu? Artık paramparça oldu. 10 modelin 3'ü bambaşka yollara sapmış. Gizem iyice büyüyor. Basit bir matematik problemi nasıl bu kadar farklı sonuçlar doğurabilir ki? Üçüncü vakamız, kural tanımazlar. Şimdi soruşturma öyle bir yere geliyor ki, bazı modellerin sadece cevabı yanlış bulmadığını, daha soruyu hazırlarken bile kendilerine verilen en temel kuralları çiğnediğini görüyoruz. Bu problemi hazırlayan Grok. Kendisinden istenen şey çok basitti, cevabı tam sayı olsun. Yani küsurat, saniye, salise olmasın. Sadece saat ve dakika. Peki Grok bu basit kurala uyabilmiş mi dersiniz? Sonuç ortada. Grok kuralı resmen hiçe saymış. Saniyelere kadar inen, küsuratlı bir cevabı olan bir problem yaratmış, yani daha en başta kendisine verilen en basit talimatı bile yerine getirememiş. Ve sanmayın ki bu sadece Grok'a özgü bir durum. Microsoft'un Copilot'ı da aynı hatayı yapmış, o da küsuratlı bir cevap gerektiren bir problem oluşturmuş. Bu bize şunu gösteriyor. Bazı modeller kendilerine verilen en net komutları bile anlamakta ve uygulamakta zorlanabiliyor. Peki, nihai sonuca gelelim. Bütün bu kanıtları topladık, masaya yatırdık. Ne gösteriyorlar bize? Genel tabloya baktığımızda %88'lik bir uyum oranı görüyoruz. Kulağa fena gelmiyor değil mi? Ama bir saniye, konu matematik, yani kesinlik gerektiren bir alan. Burada %12'lik bir anlaşamama oranı aslında görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir rakam. Özetle, soruşturmadan çıkan temel bulgular şunlar. Evet, çoğu yapay zeka, çoğu zaman anlaşıyor ama anlaşmazlıklar da hiç az değil. Perplexity, Grok ve Qwen en sık aykırı takılanlar oldu. Ve en ilginci, Grok ve Copilot gibi bazıları daha en başta oyunun kurallarına bile uyamadı. Peki tamam da bütün bunlar bizim için ne anlama geliyor? Günlük hayatta bu araçları kullanan bizler bu sonuçlardan ne çıkarmalıyız?
Aslında tüm bu araştırmanın özünü deneyi yapan Aydın Tiryaki'nin şu sözleri çok güzel özetliyor. Cevapların çoğunlukla aynı olması sonucu elde edilse de farklı sonuçların düşündürücü olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. İşte o farklı sonuçlar meselenin kilit noktası. Belki de buradan çıkarmamız gereken en büyük ders şu. Yapay zeka dediğimiz şey tek ve yanılmaz bir varlık değil. Aksine her birinin kendine özgü düşünme şekli, kendine özgü hata yapma potansiyeli olan farklı araçlardan oluşan bir koleksiyon. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Eğer dünyanın en iyi yapay zekaları bile basit bir matematik sorusunda anlaşamıyorsa, onlara daha büyük, daha karmaşık konularda tam olarak güvenmeden önce ne yapmalıyız? Cevap aslında basit. Güvenin ama mutlaka kontrol edin. Çünkü günün sonunda bu güçlü araçları akıllıca kullanmak tamamen bizim sorumluluğumuzda. Evet, The Debate'e hoş geldiniz. Bugün masamızda Aydın Tiryaki tarafından yapılmış oldukça kapsamlı bir deney var. Bu deneyde yapay zeka modellerinin mantıksal tutarlılığı ve problem çözme yetenekleri inceleniyor. Yani günümüzün önde gelen modellerinden hem karmaşık bir havuz problemi tasarlamaları isteniyor, hem de sonra bu problemleri çözmeleri. Evet ve bu süreç bize bu sistemlerin yeteneklerinin doğası ve sınırları hakkında çok değerli veriler sunuyor. Tartışmamızın merkezinde de aslında şu temel soru yatıyor. Bu deneyin sonuçları yapay zekanın karmaşık mantıksal görevlerdeki güvenilirliğine dair bize ne söylüyor? Yani modellerin büyük çoğunluğunun aynı yanıtı vermesi, etkileyici bir teknolojik uyumu mu gösteriyor, yoksa sadece birkaç modelin bile bariz yanlış cevaplar vermesi, sistemin geneli hakkında temel ve ciddi endişeler mi doğurmalı? Ben bu deneyin sonuçlarının farklı yapay zeka modelleri arasında dikkate değer bir tutarlılık ve giderek olgunlaşan bir problem çözme yeteneği sergilediğini savunacağım. Bense aynı deneyin, yapay zekanın güvenilirliğindeki temel kusurları, o yüzeyselliği ve endişe verici sınırlılıkları ne kadar net bir şekilde ortaya koyduğunu ileri süreceğim. O halde temel tezimle başlayayım. Şimdi bu deneye bakarken bence en büyük hata ormandaki tek bir ağaca takılıp kalmak. Büyük resme bakmak gerekiyor. 5 farklı yapay zeka tarafından yaratılan ve 10 farklı model tarafından çözülen problemlerdeki yüksek uyum oranı, yani bu basit bir başarı değil, bir paradigma değişiminin habercisi olabilir. Özellikle Gemini'nin oluşturduğu probleme odaklanalım. 10 farklı yapay zeka modelinin tamamı istisnasız bir şekilde 5 saat olarak doğru yanıtı buluyor. Bu birbirinden bağımsız geliştirilen bu sistemlerin karmaşık bir problemi analiz ederken ortak bir mantıksal çerçevede buluşabildiğinin en somut kanıtıdır. Bu sadece bir taklit değil, öğrenilmiş bir prosedürün başarılı bir uygulaması. ChatGPT ve DeepSeek'in problemlerinde de modellerin %80 ila 90'ının doğru sonuca ulaşması bu teknolojinin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Gözlemlediğimiz birkaç aykırı sonuç bu büyük ve etkileyici başarıyı gölgelememeli. Bunlar gelişmekte olan bir teknolojide beklenen, ayıklanması gereken pürüzlerdir sadece. Ben bu yoruma pek katılamayacağım. Sebebini de açıklayayım. Çoğunlukla doğru kavramı, özellikle matematik gibi mutlak doğruluk üzerine kurulu bir alanda çok yanıltıcı ve hatta tehlikeli. Bir sistemin bazen yanlış cevap vermesi, basit bir hatadan çok daha fazlası. Temel bir anlayış eksikliğine işaret eder. Senin pürüz olarak gördüğün şey, bence sistemin temelindeki çatlağın ta kendisi. ChatGPT'nin problemindeki tutarsızlıklara bir bakalım. 8 model doğru cevabı yani 12 saat sonucunu bulurken, Grok ve Qwen 4 saat, Perplexity ise 6 saat 40 dakika gibi tamamen alakasız, mantıksal olarak savunulamayacak sonuçlar veriyor. Bu, sistemlerin gerçek bir akıl yürütme yapmadığını, sadece öğrendikleri o devasa veri setlerindeki istatistiksel örüntüleri taklit ettiğini gösteren en net kanıtlardan biri. Dahası, sorun sadece problem çözmede de değil, problemi yaratmada da kendini gösteriyor. Net bir kuralı hiçe sayarak, küsuratlı sonuçlar gerektiren problemler tasarlaması, bu modellerin en temel yönergeleri bile anlama ve uygulama konusundaki ciddi eksikliklerini ortaya koyuyor. Bu bir zeka değil, son derece gelişmiş bir ezber ve yanılsama yeteneğidir. Vurguladığın nokta önemli, evet. Fakat ben burada farklı bir dinamik görüyorum.
Yüksek uyum oranını basit bir taklit olarak görmek, teknolojinin geldiği noktayı biraz hafife almak olur. 10 modelin 9'unun aynı mantıksal adımları izleyerek, işte muslukların doldurma hızlarını toplamak, boşaltma hızını çıkarmak ve toplam hacme bölmek gibi aynı sonuca ulaşması, bu modellerin ortak bir mantık çerçevesinde çalıştığının bir göstergesidir. Bu öğrenilmiş bir prosedürdür. Perplexity veya Claude gibi modellerin bazı problemlerde farklı sonuçlar vermesi genel bir başarısızlık değil. Bunlar o spesifik modellerin eğitim verileri, mimarisi veya o anki yorumlama süreciyle ilgili münferit sorunlardır. Teknoloji geliştikçe ve bu modeller daha da rafine hale geldikçe bu tür aykırılıkların giderilmesi kaçınılmaz. Bu, sistemin temelden kusurlu olduğunu değil, henüz mükemmelleşmediğini ve gelişiminin devam ettiğini gösterir. Bu argüman bana pek ikna edici gelmiyor çünkü temel bir soruyu es geçiyor. Şöyle düşün, elinde bir hesap makinesi var. Sana yüzlerce kez 2 + 2 = 4 diyor ama 100. denemede kendinden emin bir şekilde 2 + 2 = 5 cevabını veriyor. O hesap makinesine bir daha güvenir miydin? Elbette hayır. Çünkü temel bir aritmetik kuralını ihlal etmiştir ve ne zaman tekrar ihlal edeceğini bilemezsin. İşte burada da durum aynı. Bir modelin deterministik bir probleme, yani tek bir doğru cevabı olan bir probleme, bariz bir şekilde yanlış cevap vermesi, sistemin temelinde anlama eyleminin olmadığını kanıtlar. Bu, dil modellerinde sıkça gördüğümüz halüsinasyonların matematiksel bir yansıması aslında. Ve bu hataların Grok gibi daha yeni veya Qwen gibi farklı veri setleriyle eğitilmiş modellerde ortaya çıkması da bir tesadüf olmayabilir. Bu durum, temel mantıksal yapıların o devasa eğitim verilerinin gürültüsü altında ezilebildiğini düşündürüyor. Bu da yapay zekanın finans, tıp veya mühendislik gibi kritik görevlerde insan denetimi olmadan kullanılmasının ne kadar tehlikeli olabileceğinin altını çiziyor. Hesap makinesi analojisi ilgi çekici ancak bu sistemlerin doğasını tam olarak yansıtmıyor. Bir hesap makinesi programlanmış, deterministik bir araçtır. Bu yapay zeka modelleri ise olasılıksal sistemlerdir. Yani mantığı öğrenirler, onlara programlanmazlar. Bu nedenle hatalar öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Problem yaratma sürecindeki hatalara odaklandın, özellikle Grok ve Copilot'ın tam sayı kuralına uymamasına. Ancak ben madalyonun diğer yüzünü de görmek gerektiğini düşünüyorum. DeepSeek'in sergilediği davranışa bakalım. Model önce hatalı bir problem kurguluyor, sonra bunu çözmeye çalıştığında bir tutarsızlık olduğunu fark ediyor ve kendi kendine bir düzeltme sürecine girerek nihai problem metni adıyla doğru bir metin sunuyor. Bu ilkel de olsa bir öz denetim ve içsel tutarlılık arayışıdır. Bir sistemin kendi hatasını tespit edip düzeltebilmesi basit bir ezberden çok daha fazlasına işaret ediyor. Bu oldukça ileri ve umut verici bir adımdır bence. Peki DeepSeek'in kendi hatasını düzeltmesini bir öz denetim kanıtı olarak sunuyorsun. Ama bu, istemdeki tam sayı kuralını en baştan anlayamamasından daha önemli bir yetenek mi sence? Yani temel bir kuralı anlamak mı yoksa yaptığı hatayı deneme yanılmayla bulmak mı zekanın asıl göstergesi? DeepSeek'in süreci bana bilinçli bir zekadan çok mekanik bir optimizasyon sürecini hatırlatıyor. Bir dizi kurala uymayan bir çıktı üretiyor. Geri bildirimle, yani bu durumda kendi çözüm denemesinin başarısızlığıyla çıktının geçersiz olduğunu anlıyor ve yeni bir çıktı üretiyor. Bu, bir labirentte duvarlara çarpa çarpa doğru yolu bulan bir robotun davranışından pek de farksız değil. Asıl endişe verici olan Grok ve Copilot'ın tam sayı gibi basit, net ve mutlak bir kuralı göz ardı etmesi. Bu durum, bu sistemlerin dilsel kalıpları tam sayı olsunu anlamsal bir bütünlüğe, bir kısıta dönüştüremediğinin en bariz göstergesi. Dili anlıyor gibi görünüyorlar ama aslında sadece kelimeleri istatistiksel olarak bir araya getiriyorlar. Tam sayı ifadesini bir öneri gibi algılıyorlar, bir emir gibi değil. Bu da gerçek bir zekadan bekleyeceğimiz temel bir yetenekten yoksun olduklarını gösterir. Bu bakış açısını anlıyorum, ancak anlama eylemini çok dar bir çerçevede tanımladığını düşünüyorum. Bu sistemler insan gibi anlamıyor olabilir, evet, ancak sonuç odaklı bir işlevsel anlama sergiliyorlar. Grok ve Copilot'un hatası bir eksikliktir, karmaşık bir istemdeki tüm kısıtları aynı anda yerine getirmenin zorluğunu gösterir.
Ama DeepSeek'in süreci bu eksikliğin aşılabileceğine dair bir yol haritası sunuyor. Kendi çıktısını doğrulama ve düzeltme yeteneği, gelecekte bu sistemlerin daha güvenilir hale gelmesini sağlayacak geri bildirim döngülerinin temelini oluşturabilir. Yani bir modelin hatası endişe verici ise, diğer modelin bu hatayı kendi kendine giderme potansiyeli de o kadar umut vericidir. Teknoloji statik değil, dinamik bir süreç içinde. Bu işlevsel anlama tanımı, hataların sonuçlarını hafife almamıza neden olabilir. Peki bu sonuçların pratik anlamına gelelim. Bu modellerin gerçek dünyada nasıl kullanılacağını düşündüğümüzde, bu küçük pürüzler devasa sorunlara yol açabilir. Copilot'ın tasarladığı probleme bakalım. Neredeyse tüm modeller yaklaşık 6 saat 49 dakika gibi küsuratlı bir sonuç buluyor. Ama Perplexity 8 saat 20 dakika gibi tamamen farklı bir yanıt veriyor. Şimdi düşün ki kritik bir endüstriyel süreçte bir kimyasal reaktörün dolum süresini hesaplayan tek model Perplexity olsaydı ve bu yanlış yanıt doğru kabul edilseydi ortaya çıkacak felaketi. Belki bir kimyasal reaksiyon yanlış zamanda durdurulacak, belki de bir lojistik planlaması tamamen aksayacaktı. Bu tutarsızlıklar, yapay zekanın ürettiği her çıktının, özellikle de sayısal ve kesinlik gerektiren her sonucun mutlaka bir uzman tarafından doğrulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. İşte tam da bu noktada deneyin sonuçlarını farklı bir şekilde yorumluyorum. Bu deney, yapay zekanın özellikle mühendislik, lojistik ve veri analizi gibi alanlarda ne kadar güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor. Cemid'in problemindeki %100'lük başarıyı tekrar vurgulamak istiyorum. Bu, istisnai bir durum değil, geleceğin bir ön gösterimidir. Bu sistemlerin doğru koşullar altında karmaşık görevleri hatasız bir şekilde yapabileceği bir geleceğin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Senin sunduğun tehlike senaryosuna gelince, bu tek bir modele körü körüne güvenme hatasıdır, sistemin kendisinin değil. Benim önerdiğim yaklaşım tam da bu sorunu çözmek için var. Bir problemi birden fazla 10 farklı modele çözdürerek çoğunluğun ulaştığı sonuçları bir doğrulama mekanizması olarak kullanabiliriz. Perplexity'nin 8 saat 20 dakika hatası, diğer 9 modelin 6 saat 49 dakika cevabıyla anında tespit edilirdi. Bu, insan denetimini ortadan kaldırmak değil, onu çok daha verimli ve güçlü hale getirmektir. Uzman, her adımı tek tek kontrol etmek yerine sadece aykırı sonuçları inceleyebilir. Bu çoğunluk oylaması mekanizması kulağa mantıklı gelse de tehlikeli bir varsayıma dayanıyor. Çoğunluğun her zaman haklı olduğu varsayımı. Yapay zeka modellerinin özellikle de benzer veri setleri ve mimarilerle eğitildiklerinde aynı türden hataları yapma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Sistematik hata dediğimiz şey tam da budur. Yani bir problemde modellerin 9'u birden aynı mantık hatasını yaparsa ve tek doğru cevabı veren model aykırı olarak etiketlenip göz ardı edilirse, bu deneydeki problemler nispeten basit, çok daha karmaşık, belirsizlik içeren veya yeni bir alandaki problemlerde modellerin ortak bir yanılgıya düşme riski oldukça yüksek. Bu durumda çoğunluk oylaması hatayı doğrulamaktan başka bir işe yaramaz. Bu yüzden bu deneyin asıl dersi insan denetiminin yerini alacak bir sistemden ziyade insan uzmanlığını tamamlayacak ama asla onun yerini tutamayacak bir araçla karşı karşıya olduğumuzdur. Bu sistemlere körü körüne güvenmek bir felaket reçetesidir. Sonuç olarak bu deneyin farklı yapay zeka modellerinin karmaşık problemleri çözmede dikkate değer bir uyum ve yetenek sergilediğini düşünüyorum. 10 modelin 10'unun birden aynı sonuca ulaştığı bir örnek varken genel tabloya karamsar bakmak için bir neden göremiyorum. Gözlemlediğimiz az sayıdaki tutarsızlık, henüz gelişiminin başlarında olan bir teknolojinin doğal süreçleridir. Bu hatalar, sistemlerin zayıf yönlerini bize gösteren değerli verilerdir ve gelecekte daha sağlam sistemler inşa etmemize olanak tanıyacaktır. Genel tablo, yapay zekanın yetenekleri konusunda iyimser olmak için bize sağlam nedenler sunmaktadır. Yüzeysel ve kırılgan olduğunu gözler önüne serdiğini düşünüyorum. Matematik gibi kesinlik gerektiren bir alanda bile ortaya çıkan bariz hatalar ve en basit kurallara bile uymadaki başarısızlıklar, bu sistemlerin güvenilirliğine dair ciddi şüpheler doğurmaktadır. Yüksek uyum oranı, modellerin aynı eğitim verilerinden ve benzer mimarilerden beslendiği için
ortak yanılgılara sahip olabileceğini de gösterebilir. Bu, gerçek bir anlayışın yerini tutmaz. Bu ayrımı göz ardı edersek, bu teknolojinin potansiyel risklerini de göz ardı etmiş oluruz. Aydın Tiryaki'nin bu deneyi, yapay zekanın mevcut durumu hakkında tek bir basit gerçeğin olmadığını gösteriyor. Bu sistemler aynı anda hem şaşırtıcı yetenekler sergileyebiliyor hem de endişe verici sınırlar barındırıyor. Gelişimin yönü bu iki zıt kutup arasındaki dengeyi nasıl kuracağımıza bağlı olacak. Kesinlikle. Tartışmamız da gösteriyor ki aynı verilere bakarak tamamen zıt sonuçlara varmak mümkün. Konu, kaynak materyalde daha fazla keşfedilmeyi bekleyen pek çok ayrıntı içeriyor ve bu sistemleri anlamak için sadece sonuçlara değil, süreçlere ve hataların doğasına daha fazla odaklanmamız gerektiği açık.